Selam dostlar. Sovyet Yolculuğu kanalımıza hoş geldiniz. Hepiniz sayısız kere bir sürü filmde, gazetede veya haber kaynağında Sovyetler Birliği'nden kaçan insanlar hakkındaki efsaneleri duymuşsunuzdur. Batı Almanya'ya giden kitleler, Berlin Duvarı'nı aşmaya çalışanlar ya da Kuzey Kore'den Güney Kore'ye geçen insanlar. Bu anti-komünist hikaye anlatısı hiç değişmeyen bir içeriğe sahiptir. İnsanlar güya sosyalizmden kaçarlar. Gazetelerde, filmlerde, dizilerde hep aynı tema işlenir. Kapitalist ülkeler ya da onların tabiriyle serbest piyasa ekonomisine sahip ülkeler, özgür ülkeler. Sosyalist ülkeler ise baskıcı ülkeler olarak yansıtılır. Bu söylemlerin tamamı kapitalistlerin yani sermaye sahiplerinin Soğuk Savaş döneminde ortaya çıkan bir aldatmaca taktiğidir ve insanların sosyalizm karşıtı olması amacı güder. Ama bu anlatının hiç bahsetmediği bir gerçek var. Batı ülkelerinden Sovyetler Birliği'ne doğru yaşanan göçler. Evet, şimdiye kadar sizlere algı yönetimiyle anlatılanların tam tersine olan göç hikayeleri. Kapitalist ülkelerin yoksulluğundan, sömürüsünden, savaşlarından kaçıp Sovyetler Birliği'ne sığınan milyonlarca insan. Bu insanlar sadece bir ülkeye değil, bir ideale doğru gitmişlerdi. Eşitliğin, dayanışmanın, insan onurunun var olduğu bir dünyaya. Çünkü Batı ülkelerinin özgürlük dediği şey işçiler için işsizlik, sanatçılar için sansür, siyasal muhalifler için zindan demekti. Sovyetler Birliği çok sayıdaki insan için adeta bir sığınak oldu. Amerika'dan Fransa'ya, Almanya'dan Türkiye'ye, dünyanın dört bir yanından insanlar kendi ülkelerinde nefes alamadıkları için dünyadaki ilk sosyalist devlet olan Sovyetler Birliği topraklarına adım attılar. Çünkü Sovyet Anayasası'nın 129. maddesi gayet açıktı. Maddede Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, emekçilerin çıkarlarını savunmaları, bilimsel faaliyetleri veya ulusal kurtuluş mücadeleleri nedeniyle zulüm gören yabancı vatandaşlara sığınma hakkı tanır ifadesi net bir şekilde yazıyordu. Kimisi ülkelerindeki ekonomik zorluklardan ve açlıktan kaçtı, kimisi savaşlardan, kimisi adaletsizliklerden. Ama hepsi aynı inançla yola çıktı. Daha insanca bir dünya mümkündü. Günümüzde bu hikayeler bilinçli olarak unutturuluyor. Çünkü bu gerçekler Batı ülkelerinden anlatılan tek yönlü özgürlük masalını yerle bir ediyor. Oysa gerçek tarih Sovyetlerden kaçışların değil, sığınışların tarihidir. İşte bu video sizlere tüm bu unutturulan hikayeleri anlatacak. Magnitogorsk şehrinde çelik döken Amerikalı işçileri, Nazilerden kaçıp Moskova tiyatrolarında sahne alan Alman sanatçıları, Türkiye'den sürgün edilip Sovyet topraklarında özgürlük bulan insanları, yani kısacası sayısız ülkeden Sovyetlere göç eden kitlelerin hikayelerini videomuzda bulacaksınız. Hazırsanız sadece Sovyetler Birliği'ne göç etmeyen, aynı zamanda insanlık onuruna sığınan insanların hikayelerini anlatmaya başlayalım. Soğuk Savaş'ın başlamasından bu yana kapitalist medya hep tek yönlü hikayeler anlattı. Sovyetlerden batıya kaçışlar, Doğu Almanya'dan duvarı aşanlar, komünizmden kurtulanlar gibi sayısız masal. Peki bu ülkelerden Sovyetler Birliği'ne kaçanlar? 20. yüzyılın başı kapitalizmin krizlerle çalkalandığı bir dönemdi. 1917'de Rusya'da devrim gerçekleştiğinde dünyanın her yerinde milyonlarca emekçi gözlerini bu yeni ülkeye çevirdi. Çünkü ilk kez tarihte bir devlet sermayenin değil, emeğin ülkesi olmayı ilan etmişti. Ve bu fikir dünyanın dört bir yanında yankı buldu. 1929'daki büyük buhran bu yankıyı daha da büyüttü. ABD'de milyonlarca işçi işsizdi. Avrupa'nın büyük şehirlerinde açlık kol geziyordu. Oysa aynı yıllarda Sovyetler Birliği 5 yıllık planlarla yeni şehirler kuruyor, yüz binlerce insanı üretime katıyordu. Dünyanın her yerinde gazeteler bu Sovyet mucizesinden bahsediyor, batılı işçiler bu ülkeye gitmek için başvurular yapıyordu. New York'tan Detroit'e, Londra'dan Berlin'e kadar birçok şehirde insanlar Moskova'ya gitmek için dilekçeler dolduruyordu. Sovyetler Birliği insanlar için sıradan bir ütopya değil, bir çıkış kapısıydı. Kapitalizmin yoksulluk zincirinden kurtulmak isteyenler için bir umuttu. Batı dünyası bunu hiç anlatmadı çünkü bu göçler onların beyin yıkama anlatılarını bozuyordu. Onlara göre kimse komünizme gitmezdi. Ama tarih tam tersini söylüyor. Yüzlerce işçi, sanatçı, mühendis veya siyasetçi bilerek, isteyerek, umutla Sovyetler Birliği'ne göç etti.
1930'ların başında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam manzarası korkunçtu. Sanayi kentlerinde fabrikalar kapanıyor, insanlar yiyecek bulmakta zorlanıyordu. Detroit'te otomotiv işçileri, Chicago'da çelik işçileri, New York'ta liman emekçileri. Hepsi aynı şeyi söylüyordu. Kapitalizm bizi tüketti. İşte o dönemde Sovyetler Birliği dünyadaki tüm işçilere bir çağrı yaptı. Gelin sosyalizmi birlikte inşa edelim. Bu çağrıya yüzlerce Amerikalı yanıt verdi. Ford fabrikasından atılan mühendisler, General Electric'te işsiz kalan teknisyenler, grevlerde dövülen sendikacılar. Binlerce insan valizlerini topladı ve kitleler halinde Sovyetler Birliği'ne göç etti. Özellikle Magadan, Magnitogorsk ve Kuznetsk gibi sanayi şehirlerinde yabancı mühendisler ve işçiler Sovyet vatandaşlarıyla omuz omuza çalıştı. En çok da Magnitogorsk şehri bu insanlara çekici gelmişti. Çünkü burada sıfırdan dev bir çelik kenti inşa ediliyor. Sovyet işçileriyle birlikte Amerikalılar da çalıştı. Bazıları Sovyet pasaportu aldı. J. Parker isimli bir Amerikalı işçi 1932'de Pravda gazetesine şöyle yazmıştı. Burada işsiz yok, dilencilik yok, herkesin yeri var. Biz Amerika'da makinelerle kovulduk, burada makineleri insanlar için üretiyoruz. Kapitalistlerin değil, halkın üretimi bu. Sovyet kayıtlarına göre 1931 ile 1934 yıllar arasında çok sayıda Amerikalı işçi Sovyet sanayi projelerinde görev aldı. Elbette göç edenler sadece Amerikalılar değildi. İngiltere, Almanya, Fransa ve İsveç'ten de çok sayıda mühendisler sosyalizmi inşa etmek üzere Sovyetler Birliği'ne geldi. Bu insanlar yalnızca iş aramıyorlardı, toplumsal eşitlik arıyorlardı. Kapitalist ülkelerde ise işsizlik normal sayılıyordu. Oysa Sovyetler Birliği'nde herkesin bir işi, kaldığı bir ev ve yemeği vardı. Batı ülkelerinde sermaye sahibi zengin sınıfların halka dayattığı komünizm korkusu yayılırken bu insanlar gerçeği yerinde görüyordu. Sovyetler emeğin saygı gördüğü tek yerdi. ...1933'te Almanya'da Hitler iktidara geldiğinde on binlerce insan için hayat cehenneme döndü. Komünistler, sendikacılar, Yahudiler, sanatçılar, öğretmenler hepsi bir anda düşman ilan edilmişti. Toplama kampları kuruldu, kitaplar yakıldı, özgürlükler bir anda yok edildi. Bazıları ise Nazi Almanyası'ndan kaçmayı başarabildi. Ancak Batı ülkelerine değil, Sovyetler Birliği'ne. Sovyetler Nazi zulmünden kaçan on binlerce kişiye kapılarını açtı. Sadece Almanya'dan değil, Nazi zulmünden ve işgalinden kaçan Avusturya ve Polonya'dan da binlerce insan geldi. Moskova'da, Leningrad'da, Kiev'de on binlerce sığınmacı için merkezler kuruldu. Bu kişilerin çoğu Sovyet vatandaşlığı aldı, fabrikalarda, tiyatrolarda, üniversitelerde çalıştılar. Alman sanatçı Ernst Busch Moskova'ya göç etti. Burada Sovyet halk şarkılarını seslendirdi, devrimci tiyatrolarda sahne aldı. Bir Fransız gazetesi 1938'de Hitler Almanyası sanatçılara mezar oldu, Stalin Rusyası ise onlara bir sahne sundu şeklinde yazmıştı. Çok sayıda sığınmacı Dünya Savaşı'nda gönüllü olarak Kızıl Ordu'ya katıldı ve ülkelerinde terör estiren Nazilere karşı Sovyet saflarında savaştı. Yalnız Avrupa değil, İspanya İç Savaşı'ndan sonra da on binlerce insan Sovyet topraklarına sığındı. Çocuklar için Moskova ve Tiflis'te özel okullar kuruldu. Bu çocuklara ülkelerine dönemedikleri için devrim çocukları denilmekteydi. Moskova'da yer alan İspanyol okulu hala bu dayanışmanın sembolüdür. Sovyetler Birliği yalnızca bir devlet değil, dünyanın faşizme direnenlerinin sığınağı olmuştu. Benzer olarak Yunanistan İç Savaşı'ndan sonra da binlerce Yunan komünist, Bulgaristan ve Sovyetler Birliği'ne göç etti. Bu kişiler için Kırım'da özel yerleşim alanları kuruldu. Vietnam, İran, Şili, Arjantin gibi ülkelerden gelen binlerce insan Sovyetler Birliği'nde yaşam buldu. Hepsi farklı diller konuşuyordu ancak aynı inancı paylaşıyordu. Sömürüye karşı direniş ve eşit bir dünya özlemi. Türkiye'den Sovyetler Birliği'ne gidenlerin hikayesi hem politik hem insani bir derinliğe sahiptir. 1920'lerde Ankara hükümeti ile Moskova arasında diplomatik ilişki kurulsa da Türkiye'deki sosyalist hareketler her zaman baskı altındaydı.
1925 Takrir-i Sükun Yasası, 1930'larda Türkiye Komünist Partisi kadrolarının yargılanması, işçi liderlerinin sürgünü gibi olaylar sosyalistleri ve aydınları her zaman baskı altında tuttu. Türkiye'deki bu atmosfer birçok ilerici insan için Sovyetler Birliği'ni bir kurtuluş yolu haline getirdi. Nazım Hikmet bu kişilerden belki de en bilinen isimdir. Onun Moskova'ya sığınışı yalnızca bireysel bir kaçış değil, adeta sanatın özgürlüğe yolculuğuydu. Moskova'daki Devlet Sinema Enstitüsü'nde dersler verdi, dünyaca tanınmış Sovyet yazarlarla birlikte çalıştı. O yıllarda Türkiye'den gelen genç öğrenciler, mühendisler ve işçilerle Moskova'nın bir kısmı adeta bir küçük Anadolu köyüne dönüşmüştü. Bugün kendisini özgür dünya olarak tarif eden Batı ülkelerindeki tarih anlatısı yalnızca bir tarafın, hatta bir sınıfın hikayesidir. Bu anlatılar Sovyetlerdeki zulümlerden kaçanlar, Berlin Duvarı efsaneleri, Demir Perde söylemleri gibi çok sayıda hayali imgelerle doludur. Ancak kimse Batı ülkelerinden Doğu Bloğu ülkelerine göç eden, kapitalizmin karanlığından sosyalizmin ışığına yönelen insanlardan bahsetmez. Çünkü tarihin bu bölümü onların tüm propaganda sistemini bozar. Sovyetler Birliği dünyanın dört bir yanından gelen milyonlarca insan için bir umut ışığı oldu. Bir ekmeğin, bir evin, bir okulun, bir tiyatronun, bir dostluğun umuduydu bu. İşsiz insanlardan emekçi insanlara, muhaliflerden sürgün, aydın ve sanatçılara kadar herkes Sovyet topraklarında onurlu bir yaşam fırsatı buldu. Ve bu hikayeler hala sessizdir. Çünkü tarih güçlülerin sesiyle yazılır. Ama bugün biliyoruz ki insanlık tarihinin en büyük göçlerinden biri aslında Batı ülkelerinden Sovyetler Birliği'ne doğru yaşanmıştır. Bugün bizlere algı yönetimi yapmak adına hep sosyalist ülkelerden kaçan insanları ballandırarak anlatıyorlar. Ancak gerçeği bilenler, hatta bizzat o dönemin işçileri, sürgünleri, sanatçıları ve aydınları şunu iyi bilir: İnsanlar sadece özgürlük için değil, insan kalabilmek için de Sovyetler Birliği'ne sığınmıştır. Evet dostlar, zaman geçiyor, rejimler yıkılıyor, sınırlar değişiyor. Ama insanın adalet arayışı hiç bitmiyor. Bir zamanlar dünyanın dört bir yanından sosyalist umut yolculuğuna giden insanlar vardı. Yüklerin değil, umutları ağırdı. O umut, Sovyetler Birliği denen büyük tarihsel deneyin kalbinde yankılandı. Bu insanlar ne maceraperestti ne de kör inançlı birer ideolog. Birçoğu sadece yaşamak istiyordu. Emeğiyle, onuruyla, korkmadan, ezilmeden Sovyet topraklarına adım attıklarında karşılarında yabancı bir devlet değil, kendilerinden önce yola çıkmış benzer milyonların sesini buldular. Bu ses onlara "Yalnız değilsin, ekmek için, eşitlik için, insanlık için buradayız" diye sesleniyordu. Ve gerçekten de Sovyet topraklarında atılan her adım bir işçinin alın terine veya bir öğretmenin sabrına karıştı. Sovyetler Birliği insanın insana güvenini büyüten bir ülke olmuştu. Bugün o insanlar artık aramızda değil belki, ama onların hikayesi tarih kitaplarında değil, dünyanın her köşesinde adalet arayanların kalbinde yaşıyor. Çünkü ülkeler yıkılabilir, sistemler sona erebilir, ancak insanlığın eşitlik ve özgürlük uğruna attığı o adımlar tarihin hiçbir rüzgarıyla silinmez. Ve belki de bu yüzden Sovyetler Birliği'ne sığınan o insanların sessiz yolculuğu hala bize şunu hatırlatıyor: gerçek özgürlük nereye gittiğinle değil, kiminle yürüdüğünle ilgilidir. Sovyetlere sığınan milyonlarca insan Sovyet işçileriyle bu yolu yürüdüler. Umarım Sovyetlere olan göç hikayelerini konu aldığımız bu videomuz sizlere yararlı olmuştur. Eğer faydalı olduğunu düşünüyorsanız videomuzu beğenmeyi ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımızda Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyetlere dair az bilinen konularda başka videolar da hazırlıyorum. Neyi merak ediyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Diğer videolarda tekrar buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.